Selamlar. Bugün sizinle hantavirüs hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz böyle son zamanlarda çok popüler bir konu ve herkes aman öleceğiz, dünyanın sonu geldi, ikinci pandemi mi modunda dolaşıyor. Ben de konuyu sizler için araştırmak istedim. İşsiz bir sağlıkçı olarak sizin için bu konuda faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Artı ayrıyeten size birkaç tane bence herkesin bilmediği şey söyleyeceğim. Bir tanesi şu anda Fransa ile alakalı. Onu sırası gelince öğreneceksiniz. Bir de bu virüsün diğer virüslerden farklarını yani bu tehlikenin diğer hantavirüs türlerinden farkını, sonra bu virüsten nasıl korunabileceğimizi kendimce anlatmaya çalışacağım. Birazcık uzun bir video olabilir ama bayağı ders çalıştım sizler için bu konu hakkında. Umarım videoma bir şans verir izlersiniz ve yorumlarınızı, kanalıma abone olmanızı tabii ki bekliyorum. Benimle burada buluştuğunuz için çok mutluyum. İyi sohbetlere hoş geldiniz. Şimdi konuyu bilmeyen birisi ilk olarak şöyle diyebilir. Neymiş bu hantavirüs ya? O zaman ben de size kısaca hantavirüsün ne olduğunu açıklayayım. Hantavirüs kemirgenleri konak olarak kullanan, doğada serbest halde dolaştığında genelde bir zararı olmayan ama insan metabolizmasına giriş yaptığı zaman akciğerlerde ve böbreklerde kalıcı ve ciddi hasara yol açabilen bir tek sarmallı RNA virüs hastalığı. Bu kadarlık tanımlama şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Virüsün şu anki durumunun kronolojisini öğrendiğim kadarıyla anlatacağım. Sonrasında fark nedir onu söyleyeceğim. En sonda nasıl korunacağız ondan bahsedeceğim. Sonra videoyu kapatacağız. İlk başta serüvenimiz şöyle başlıyor. MV Hondius diye bir gemi var ve bu gemi 1 Nisan 2026 tarihinde Arjantin'den 147 kişilik mürettebatıyla yola çıkıyor. Sonra gemi 6 gün kadar herhangi bir sıkıntı olmadan yoluna devam ederken 6 Nisan'da bir erkek hasta ilk defa hastalanıyor. Halsizlik ve ateş şikayetleri oluyor. İşte ilk başta durumun normal olduğu söyleniyor fakat 11 Nisan'da bu kişi hayatını kaybediyor. Gemide ilk vefat eden hastanın eşi 24 Nisan tarihinde Saint Helena adasında gemiden ayrılıyor ve 26 Nisan tarihinde adada bulunan bir klinikte hayatını kaybediyor. Bu olaydan sonra Dünya Sağlık Örgütü duruma el koyuyor. Bakıyorlar ve diyorlar ki bu kişi hantavirüs pozitif. Gemide bir virüs kümelemesi olduğunu Dünya Sağlık Örgütü duyuruyor ve gemi karantinaya alınıyor. Ben videoyu çekerken 12 Mayıs yani tam son güncel haberi söyleyeceğim. 10 Mayıs'tan itibaren bugüne kadar 10 Mayıs 12 Mayıs tarihleri arasında gemide bulunan tüm yolcular tahliye edilmiş. Şu anda gemide bildiğim kadarıyla sadece 27 kişilik kilit mürettebat ve Hollandalı sağlık ekipleri bulunuyor. Gemi Tenerife adasına vardıktan sonra yolcular tahliye edilmiş ve geminin son durağı olan Rotterdam'a doğru ilerlemesi bekleniyor. Hollandalı sağlık ekipleri ve 27 kişilik kilit mürettebatla birlikte. Geriye kalan yolcular ne oldu? Kişiye özel uçuşlarla kendi ülkelerine gönderildiler. Yani dolayısıyla şu anda aktif olan vakalar kendi ülkelerinde. Nerede bu vakalar? Şimdi bildiğim kadarıyla bir tanesi İsviçre'de. İsviçre'deki erkek hasta Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında, virüs pozitif ve semptomları aktif. Şu anda tedavi görüyor. 17 ABD vatandaşı varmış gemide. 17 ABD vatandaşı tahliye edildikten sonra Omaha'daki ulusal karantina merkezine nakledilmişler ve bu hastalardan bir tanesi PCR testi sonucu pozitif. Diğerlerinde de hantavirüs semptomları, diğerinde de hantavirüs semptomları görülüyor. Yani 17 kişiden 2 tanesi hasta kabul ediliyor ve 15 tanesi de karantinada. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi Fransa'ya geliyoruz. Fransa'da özel bir durum var. Bence bu hepinizi biraz ürkütecek. Fransız vatandaşı gemide 5 tane yolcu var. Fransa'ya gittikten sonra bu 5 yolcudan bir tanesinde hantavirüs semptomları bulunduğu doğrulandı. Ama şöyle bir durumu var. Gemiden daha önce ayrılmış Fransız bir yolcuyla aynı uçakta seyahat etmiş
ve gemide yolculuk etmemiş başka bir yolcuya da, yani o uçaktaki başka bir yolcunda da hantavirüs semptomlarının pozitif olduğu doğrulanmış. Bu da bu kruz gemisiyle herhangi bir bağlantısı bulunmadığı halde hantavirüs pozitif çıkan ilk kişi ve bundan dolayı da insanlarda birazcık korkuya sebebiyet veriyor diyebiliriz. Başta hantavirüsünü kısaca tanımlamıştım. Nasıl bir virüs olduğuyla alakalı bilgi vermiştim. Şimdi de bulaş yollarıyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Hantavirüsü genellikle temas yoluyla değil, soluyarak bulaşan bir hastalık. Ne demek istiyorum? Şimdi hantavirüsü kemirgenleri, fareleri konak olarak kullanıyor. Ve fareyi enfekte etmiyor. Fare yaşantısına devam ederken kakasını da yapıyor. Normal yaşamaya devam ediyor. Farenin dışkısı ya da farenin salyası kuruduktan sonra üzerindeki virüs partikülleri ortamdaki toz partiküllerine tutunuyor. Sonrasında siz tozlu bir alanı, tozlu bir depoyu, girilmemiş bir yeri temizlemek istediğinizde o tozu havalandırıyorsunuz ve toz havalanıp sizin burnunuzdan içeri girip akciğerlerinize bir güzel yerleşiyor. Yani virüsü direkt akciğerlerinize absorbe ediyorsunuz. Biz buna aerolizasyon diyoruz. Yani bu yolla bulaşmış oluyor virüs size. Ha, başka yollar var mı? Var. İkinci olarak da yani bulunduğunuz ortamda bir fare dışkısı ya da işte fare ifrazatı diyelim bulunduğu takdirde siz buna fark etmeden dokunup sonrasında açık olan ağız, göz, burun mukozalarınızdan bir tanesine dokunduğunuz takdirde bu şekilde de enfekte olabilirsiniz. Çok 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 nadir olsa da virüsle enfekte olmuş bir hayvan tarafından ısırılarak da enfekte olma şansınız var. Şimdiki salgın için önemli olan dördüncü bir madde var ve bu birazcık korku uyandıran kısım. Şimdi hantavirüsün Andes virüs varyasyonunda şöyle bir durum var. Sadece kemirgen teması gerekli değil, çok yakın temasla insandan insana da geçebiliyor. Çok yakın temas derken ne demek istiyorum? Tükrük ya da kan gibi bir yolla insandan insana da geçebilen bir varyantı var bu virüsün, Andes varyantı. Andes virüs varyantının biraz önce Fransa'da anlattığım vakada da görüldüğü gibi insandan insana geçme olasılığı bulunduğundan mütevellit şu anda tabii ki ortamda yeni bir pandemi olacak mı telaşı var. Şimdi peki biz nasıl koruyacağız kendimizi bu virüsten? İlk önce eğer ki olur, herkesin başına gelebilir, böyle bir görev üzerinize almak durumunda kalabilirsiniz. Eğer ki tozlu, eski, çok uzun zamandır girilmemiş ya da kemirgenlerin yaşadığından %100 emin olduğunuz bir alanı temizlemek durumunda kalırsanız ıslak temizlik yapmanız gerekiyor. Yani tozları havalandırmadan ıslak bezlerle silerek temizlik yapmanız gerekiyor. Böyle yapmış olsanız bile mutlaka her türlü koruyucu ekipman ve maske kullanmak zorunlu. Çünkü biliyorsunuz bu virüs en çok hava yoluyla bulaşıyor. Kemirgenlerin bıraktığı virüsü bizim hava yoluyla absorbe etmemizle vücudumuza girebiliyor. Son olarak Türkiye için riskten bahsedeceğim. Gemide 3 tane Türk vatandaşı bulunuyor. Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geldikten sonra evlerinde karantinaya alındığı söylendi. Hiçbir tanesinde test sonucunun pozitif olmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Şimdi birazcık esprili olacak. Ama ben şimdi bu virüsü ilk gündeme gelip de işte kemirgenlerden bulaşan bir virüs şeklinde duyurulduğu zaman ilk aklıma şu cümle geldi. Dedim ki farelerden bulaşan bir virüs Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da bence başarılı olamaz. Tabii bu işin şakası ama biliyorsunuz ki bizim İstanbul'da sokaklarımızda yüzlerce fare savar yaşıyor. Onun için açıkçası ben şimdiye kadar bütün ömrümü bu şehirde geçirdim. Şimdiye kadar sokakta gördüğüm fare sayısı 1 ya da 2'den fazla değildir. Çünkü kediler bize fare bırakmıyorlar İstanbul'da. Bizim fare sıkıntımız yok. Ama tabii bu sadece işin espri kısmı. Umarım videomu beğenmişsindir. Ben böyle olayları size kronolojik olarak özetlemek ve eğer içinizde bu konuyla alakalı
yüksek seviyede korku varsa sizi biraz rahatlatmak istedim. Çünkü bence bilgi korkuya karşı en büyük silahtır, bilgili olmak. Umarım videomu beğenmişsindir. Beğendiysen like atmayı unutma. Ve bir sonraki videolarımda burada buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı da atlamazsan sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Umarım iyi bir hafta geçirirsin. Hoşça kal.